Arduino'da profesyonel bir şekilde kod yazımı nasıl yapılabilir videomuza hoş geldiniz. Genelde Arduino'da kod yazarken işte Arduino çoluk çocuk işidir. Burada profesyonel kodlar yazılamaz. Buna benzer laflar duymuşsunuzdur muhakkak. Bu sözün bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katılmıyorum. Katılmadığım kısmına gelirsek arkadaşlar, şimdi size profesyonel bir şekilde kod yazmanızı isteyenler genelde STM32'yi tercih etmenizi söylerler. ARM mimarisi üzerine kod yazmanızı isterler. Bakın mesela size ben bir kitap göstereyim. Bu kitap STM32 öğrenmek için geliştirilmiş en popüler kitaplardan birisidir. İşte STM32'ye nereden başlayacağım diye sorarsanız genelde size bu kitabı tavsiye ederler. İşte Carmine Novielle mi ne adı adamın. Şurada mesela ben kitabın hemen ilk sayfalarında yani girişinde olan bir bölümü size göstermek istiyorum. Bakın burada bu arada kitap orijinalde PDF'ini bastırıyorum üstünü karalamak için. What about Arduino diye bir kısım var. Burada yazar kendisinin de çoğu projede Arduino'yu kullandığını ve Arduino kullanmanın çok da bir sıkıntı olmadığını kendisi de söylemektedir. Burada katılmadığım kısım yani Arduino çoluk çocuk işidir. Burada profesyonel kod yazılmaz denilen sözde katılmadığım kısım şu. Arduino'da neticede C++ mantığıyla yazılmış bir programdır Arduino ile. Şimdi siz zaten STM32'de de yazsanız, ne bileyim ESP32'de de yazsanız veyahut da Texas'ın kullandığı kütüphane programı kullansanız burada da C ve C++'ı kullanmak zorundasınız. Yani siz zaten bu C ve C++ disipliniyle kod yazmak zorundasınız. Yani Arduino'da yazmışsınız, STM32'de yazmışsınız. Çok ciddi bir fark yok. Peki katıldığım nokta ne? Yani Arduino çoluk çocuk işidir kısmın sözünde katıldığım nokta ne? Hala yani yıl olmuş 2024 hala da Arduino Uno veyahut da Nano ile kod geliştiriyorsanız 2,5 kilobayt SRAM ile iş yapıyorsanız hakikaten ciddi bir proje yapamazsınız. İnternete bağlanan bir proje yapamazsınız. IoT projesi yapamazsınız. İşte ne bileyim UART'ı rahat bir şekilde kullanamazsınız. Isınma sorunlarınız olur. Enerji tüketimini kısıtlayamazsınız. SPO32 gibi STM gibi ULP modda. Arduino'da siz en fazla miliamperlere düşünebilirsiniz. Ama ESP'de veyahut da STM'de mikro, nano amperlere düşürebiliyorsunuz. Bu yüzden bu sözün katıldığım ve katılmadığım kısımları bu. Arduino IDE üzerinden siz ESP32, S3'ü çok rahat çalıştırabilirsiniz. STM üzerinden kod çalıştırabilirsiniz. Ama Uno, Nano artık bunların devri bitti yani. Bunun üstüne geçmeniz lazım arkadaşlar. İşte en başta ESP32'den başlayabilirsiniz. Ben size şunu anlatmaya çalışacağım bu videomuzda. Yaklaşık ben bir 10-15 yıldır firmware çalışıyorum. Yani donanım yazılımcılığı yapıyorum. Kendi PCB'lerimi üretip onun içerisinde kodlar yazıyorum. Ve bu şekilde de müşterilerime projeler götürüyorum. Bu kendim için yaptığım PCB'ler de aynı şekilde işte e-ticaret sistemde mağazamda satışımı yapıyorum. Çünkü benim kullandığım iş başkalarının da kesinlikle ihtiyacı olacak bir iştir. Ne bileyim ben bir fabrikanın içerisine gidip sıcaklık ve nem ölçen proje yapıyorum. Kesinlikle Türkiye'nin başka fabrikalarında da başka seralarında da bu lazım olacaktır. O yüzden ben hazır yapmış olduğum PCB'leri işte devre kartlarını e-ticaret mağazam üzerine satış yapıyorum. Bu şekilde geçimimi sağlıyorum. Şimdi bu uzun süre zarfı içerisinde bazı yollar kat ettim, bazı şeyler öğrendim, bazılarını kendi deneme yanılma yöntemiyle buldum. Bazılarını işte o kitap okuyarak, araştırarak buldum. Size profesyonel bir şekilde Arduino'da nasıl kod yazabileceğinizi kısım kısım anlatacağım. Başlıca 4-5 mantık var. Bu disiplinin, bu kültürün size oluşması lazım. Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız, bir firmware mühendisi olmak istiyorsanız, yani donanım yazılımcısı olmak istiyorsanız kesinlikle bu yolları ilerlemeniz, bu kültürlere artık sahip olmanız, kod yazma stilinizin bu şekilde olması gerekmektedir. Bunu bir de parasal açısından da düşünürsek arkadaşlar, şu an mesela iyi bir mühendis 50 bin 60 bin lira maaş alırken iyi bir donanım yazılım mühendisi, ben LinkedIn'den falan bakıyorum, 100 bin ile 200 bin dolar arası yıllık bir maaşla başlıyorlar. Bu da çok iyi bir rakam. Hatta ben bir ara Altium'un bir videosunu izlemiştim. 110 bin tane firmware'in mühendisine Amerika'nın sadece ihtiyacı olduğunu ve bunu da 5 yıl içerisinde doldurmalarının imkansız olduğunu söylüyor. Bu konularda da çok ciddi açıklar var. Kendinizi geliştirip ortak dile, yani herkesin kullandığı STM32 olsun, ESP32 olsun, Texas olsun, herkesin ortak konuştuğu dile gelmenizi tavsiye ederim.
aynı disiplinle, aynı kültürle kod yazarsanız başka bir firmaya işe girmeniz çok kolay olacaktır. Oraya adapte olmanız, uyum sağlamanız da çok rahatlayacaktır. Ayrıca kendi yazmış olduğunuz kodları da bir hazine gibi görün. Bunlar çöp değildir. Ama siz Arduino içerisinde yazmış olduğunuz kodlar genelde çöp olarak kalacaktır. Ama siz bu disiplinle yazarsanız kodlarınızı da çok rahat bir şekilde diğer platformlara transfer edebileceksiniz. Bu sayede de geçmiş birikimlerinizi çöpe atmamış olacaksınızdır. Şimdi arkadaşlar, profesyonel bir şekilde kod yazmanın en temel kuralı kütüphaneli sistemle kod yazmaktır. Biz ana loop döngümüz içerisine bütün fonksiyonları yazmamız çok mantıklı değil. Loop döngüsü daha çok karar verici, hangi işlemin hangi sırayla başlayacağını karar veren bir sistem olması lazım ve oldukça da sade olması lazım ki uzun bir süre geçtikten sonra kodunuza baktığınızda çok rahat bir şekilde okuyabilmeniz lazım. Şöyle özetleyeyim size. Diyelim ki bir lokantaya gittiniz, canınız bir yemek istiyor. Burada karar verici sizsiniz. Yani loop fonksiyonu sizsiniz. Elinize aldığınızda bir menü olur. Bu menüde çeşitli yemek isimleri yazar sadece. Yemek isimlerinin yazdığı menü bizim header failimiz, yani .h dosyamız. Biz .h dosyası içerisinde, header dosyamız içerisine kullandığımız bütün fonksiyonları yazarız. Sonra bu fonksiyonları nasıl çalışacağını ise source dosyasında, yani CPP dosyasında göstermemiz lazım. Nasıl çalıştığını anlatmamız lazım. Şimdi her loop fonksiyonunda bunu yaparsanız bu şeye benzer. Yani bütün yemekleri siz gelen müşteriye yaptırmış gibi olursunuz. Bütün loop fonksiyonu içerisinde hem fonksiyonu gösterirseniz hem fonksiyonun nasıl çalıştığını anlatırsanız bir nevi gelen müşteriye siz yemeği yaptırmış gibi oluyorsunuz. Yani canınız bir kebap çekmek istedi. Siz müşteriye kalkıp kebap yaptıracaksınız. Ama aslında böyle yapmanız doğru değil. Doğru olan menüden seçip aşçının kendisi arka planda yapıp size getirmesi. Siz burada sırayı belirlemeniz lazım. Yani ne bileyim, diyelim önce ben çorba içiyorum, sonrasında yemek yiyorum, sonrasında tatlı yiyorum. Bu sıralamayı loop döngüsünde yapıyoruz. Sonra bunları yöneticilerimiz, header dosyamız, işte şu yemekleri şu sırayla getir diye komut veriyoruz header file'ımıza. Header file'ımız da işçilerine bu yemeği yapmalarını emrediyor. İşte gidiyor, sen git kebabı yap, sen git çorbayı yap, sen git şunu yap gibi işlemleri arka planda yapıyor. İşte diyor, çorba şu kadar sürede pişecek, şu malzemeler kullanılacak, şöyle yapılacak, böyle yapılacak. Tarifleri CPP sos dosyasında, menülerimiz header dosyası, loop dosyası da beyin, yani karar verici, biz oluyoruz burada. Şimdi mesela isterseniz ChatGPT'ye şablonu oluşturması için bir kod yazalım. Yukarıda ben örneklerini vermiştim. Bir tane de sizden birlikte yazalım. İşte fix. Burada ChatGPT çok kolay bir şekilde size şablonu verecektir. Burada source ve fixage diye bizim construction'ımızı, işte public ve private fonksiyonlarımızı oluşturdu arkadaşlar. Bu kadar basit. Hatta size örnek Arduino kodunu bile yükledi, hazırladı. Şimdi biz bu kodları nasıl yükleyeceğiz? Şimdi bu header file'ı alıyoruz arkadaşlar. Burada ben mesela örnek bir dosya oluşturmuşum. Şu dosyaya şurada 3 nokta kısma yeni sekme atıyoruz. İşte burada ne olsun? Benim fixage h dosyam olsun. Nokta h. Burada nokta h kısmına dikkat etmeniz lazım. Buraya ben kodlarımı yükledim. Bu header dosyamızda. Aynı şekilde source dosyamızı da ekleyeceğiz. Tabii bunun için ChatGPT'ye gelip buradaki şablonu alalım yine. Burada da fixage.cpp dosyasını ekledik. Şimdi bu örnek kodumuzu da ekledik. Hatta şu ChatGPT'nin bize yapmış olduğu örnek kodu da alalım. Ne yapacak bu örnek kod? Hello from Fixage Library mesajını bize yazacak. Bunu da kodumuzun içerisine, setup loop döngüsünün içerisine ekliyoruz. Şimdi burada ne yapmış? Fixage kütüphanesini ekliyor. Sonra Fixage'dan bir tane referans oluşturuyor. Örnek instance, örnek oluşturuyor. Bundan sonra Fixage kütüphanesini çağırırken Fixage lib diye çağırıp içindeki fonksiyonlara bu şekilde erişebilecek. Şuraya da dikkat edin arkadaşlar. Bakın burayı disable yapmış. Bu disable olursa bize
Şeyi vermez. Ekrana yazmaz. Hatta bunu 1152 çift 0 yapalım. Bakın mesajımız yazdı. Hello from Fixage Library. Bunu nereden getirdi? Print message komutundan geldi. Burada CPP dosyasını açtığımızda print message fonksiyonu çağırıyoruz. Burada serial print get message demişiz. Bu get message'ımız private olduğu için direkt uzaktan erişemiyoruz. Ancak fonksiyonun içerisinde erişip bu get private kısmına ulaşabiliyoruz. Burada da işte hello from Fixage Library diye yazdık. Şimdi burada bu iki nokta kafanızı karıştırabilir. Niye bu iki noktayı kullanıyorlar? Şimdi arkadaşlar bu C++'ın bir disiplini diyelim. Bir kod yazma sistemi bu şekilde. Siz bunu yazmazsanız işte ne bileyim void işte ne yazalım? Print hello diyelim mesela. Yazıp bunu böyle kapatsak. Şöyle üstü parantezden kapatalım. İçine de serial print yazıp hello desek mesela. Bu şey hello fonksiyonunu çağır dediğimizde print hello yazılışını tekrar kontrol edelim. Doğru. Şimdi bunu derlediğimizde hata verecek. Çünkü disiplinin dışına çıkmışız. Burada bunu tanımadı. Bakın diyor ki ben bunu tanımıyorum. Bu nedir? Bu şekilde kabul etmiyor. Burada biz ne yapmamız lazım? Fixage'ın bir alt fonksiyonu olduğunu belirtmemiz lazım. Sonra da bu fonksiyonu alıp bunu eğer biz direkt erişmek istiyorsak public kısma yazmamız lazım. Şurada şöyle yapıyoruz. Burada zaten Fixage header dosyasında olduğu için Fixage'ı tekrar çağırmamıza gerek yok. Şimdi bu şekilde yaptığımızda kodumuz çalışacaktır. Hata gidecektir. Bakın gördüğünüz gibi from Fixage Library bu kütüphane ChatGPT'nin kendi yazdığıydı. Bu da bizim eklediğimiz koddu. Şimdi bu böyle basit örnekler verdik. Buradaki amaç şu. Public kısmı sizin dışarıdan erişebileceğiniz fonksiyonları göstermek için. Private ise kendi içerisinde yapacağı matematiksel işlemler olur. Başka işlemler olabilir. Bunu kullanıcının erişmesini istemediğiniz yerlere de private kısmından yazabiliyorsunuz. Private'a kütüphane içerisinde public kısmında yazdığınız fonksiyonlar içerisinden erişebilirsiniz tabi. Bu ChatGPT'nin yaptığı örnekteki gibi. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken şu loop fonksiyonunun gücünü arkadaşlar biraz kavramanız lazım. Şöyle loop fonksiyonu çok güçlü bir fonksiyondur. Bu takılmaz işte ne bileyim RAM tüketiminde kendisi sınırlamaları yoktur. Ama siz burada dışarıdan bir fonksiyon çağırdığınızda işte void dediniz fonksiyon 1 diye bir fonksiyon tanımladınız. İşte bu fonksiyon içerisinde de bazı işlemler yazdınız. Bu fonksiyon bir loop kadar güçlü değildir. Şu ne demek? Diyelim ki burada yazdığınız işlem çok uzun sürdüyse bu özellikle ESP gibi içerisinde watchdog dediğimiz yani donduğunu tespit eden, çipin donduğunu düşünen, donmasını engelleyen bazı sistemler var. Bu sistemler anında devreye girip ESP32'yi resetler. Ama loop içerisinde yazacağınız fonksiyon ne kadar uzun olursa olsun asla kendisini resetlemez. Dışarıya çıkan fonksiyonlarda bir özellik var. Dolayısıyla biz loop'u güçlü bir fonksiyon. Biz bu fonksiyonu kullanırken çok mantıklı bir şekilde hareket etmemiz lazım. Bu restoran ve yemek örneğindeki gibi burası karar verici. Yani hangi işlemin hangi sırada yapılacağını, işte hangi fonksiyonların çağıracağını, yapılacak kararları burada alacağız. Bu loop fonksiyonunu da alacağız. Yani mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Ben bir P10 paneller için bir saat uygulaması yapmıştım. İşte saatin mesela burada açayım hatta. Şurada mesela loop fonksiyonu içerisine bakalım. Şimdi burada ben CPP dosyasında bayağı bir işlem yapıyorum. Header dosyam da bayağı uzun. Ee, ama loop fonksiyonunu oldukça sade tutmuşum. İşte belirli bir periyotta saati güncelliyorum. Sonra burada da 30 dakika gibi bir sürede de saati update ediyorum. Bu ekran kısmı ile alakalı. Burası da arka plan kısmı ile alakalı. Bu loop fonksiyonumuz bu şekilde olmalıdır arkadaşlar. Yani biz burada yapacağımız işlemleri genel anlamda yazıyoruz. Hangi sıklıkta çağıracağımızı yazıyoruz.
arka planda bu işlemlerin nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini sorgulamıyoruz. Bunu kütüphaneye ekliyoruz. İşte mesela ne var burada? İlk açıldığında bir internete bağlanacak. Ben mesela burada internetle alakalı hiçbir kod görmüyorsunuz. İnternete bağlayıp saati güncelleyecek. Eğer internete bağlı değilse işte hafızasındaki saati çağırıp en güncel versiyon neyse, en güncel saat verisi neyse onu ekrana yazdıran bir kod bu. Şimdi arka planda neler yapıldığını ben kütüphanelere yazmışım kafa karışıklığı olmaması için. Ama ben kaç saniyede bir saatin güncellenmesini istiyorsam, yani saatteki saniye değerinin kaç saniyede bir güncellenmesini istiyorsam onu burada karar veriyorum. Diyorum ki işte mesela saniyede bir güncelle ekranı. İşte şurada da yazmışım ki 30 dakikada bir internete bağlan. Belki saatte hata olur, kayma olabilir, gecikme olabilir. 30 dakikada bir de saatimizi güncelle, update et. Bu sayede de hataları engellemeye çalışıyorum. Yani kod yazma mantığını loop döngüsünde bu şekilde sadeleştirmişim. Çok fazla uzun bir kod da olmamış. Sadece setup ve loop kısımları bu kadar. Loop kısmı yani asıl işlemleri yapan, fonksiyon çalışan kısım bu. Bizim kod yazmadaki stilimiz, disiplinimiz de arkadaşlar bu şekilde olması lazım. Loop döngüsünde biz asıl işlemleri nasıl yapacağımızı, bunların sırasını, hangi sıklıklarla çağıracağımız yani hangi süre sıklığıyla çağıracağımızı belirliyoruz. Sonra bunları da header ve cpp dosyası içerisinde yazıyoruz abi. Makro kısmında çok güzel örnekler var. Mesela bu DMDH bu P10 panellerde en çok kullanılan kütüphanelerden birisidir. P10 paneller arkadaşlar bunlar için hazırlanmış bir kütüphane. Şurada çok güzel makrolar var. Şimdi makrolar dediği arkadaşlar şu define ile yapılan makrolardan bahsediyoruz. Mesela adam burada pinleri isimlendirmiş. A pinine 6'yı atamış, B pinini 7'yi atamış. Sonra bu pinleri açma kapama işlemlerini yani digital write ile yazdığımız kodları bir define'a tanımlamış yine. Bu da bir makro olarak atama. Define'i makro olarak kullanmanın bir örneğidir. Bunu kod yazarken çok etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Mesela CPP dosyasında şurada ekranı güncelleme kısmına gelelim. Ana içerisinde makroların nasıl kullanıldığını göstermek için. Bakın arkadaşlar burada SPI üzerinden bir veriyi yolluyor. Sonra off pozisyonuna getiriyor bazı satırları. Sonra bir shift kaydırma işlemi yapıyor. Bunları gördüğünüz üzere hep makrolarla yapıyor. Bunların hep makrosu var. Bu makrolar üzerinden çalıştırıyor. En sonunda da ekranı açma komutu yapıyor. Bu okunabilirliği arttırıyor. Yani siz tek tek burada digital write, digital işte şu pini aç, şu pini kapa yazmak yerine bu şekilde makrolar ile okunabilirliğinizi arttırabilirsiniz. Bakın buranın tamamı makrolar. Şurası da makrolar. Şurada hatta mesela cph dosyasını açtığımızda makrolarını görelim. Bakın mesela dms row on ne demekmiş? İşte o pinini high'a getir. Off low'a getir. İşte şu kodlar switch'in içerisindeydi hatırlarsanız. B'yi high'a getir. A'yı low'a getir. Burada istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Bu da makrolar kısmı. Bu da tabi profesyonel şekilde kod yazmanızı sağlayacaktır. Yani burada digital write olarak şu SPI kısmını tekrar açayım. Burayı digital write kısmı digital write ile yazdığınızı düşünün. Bir de bu şekilde yazdığınızı düşünün. Daha profesyonel ve okunması da daha kolay bir şekilde getiriyor. Sadece makroları bu şekilde değil. Bir de bizim her zaman kullandığımız E22 kütüphanesi var. eByte'ın LoRa'lar için geliştirdiği. Bakın burada da şu diyelim ki siz bir kütüphane yaptınız. Bu kütüphanenin içerisinde çalıştığını, nasıl çalıştığını görmek istiyorsunuz ya da bir hata aldınız. Bu hatanın nereden kaynaklandığını bulmak için sağa sola serial print yazabilirsiniz. Kütüphane bittikten sonra bu serial printleri silmeniz gerekiyor. Sonra bir daha update ettiğinizde yani kütüphaneye bir ekstra özellik yaptığınızda yine sağa sola serial print yazmak zorunda kalabilirsiniz. Bu iki zarar olabiliyor. Bir, kodda bir kalabalık oluşturuyor. İkincisi de kullanmadığınız zamanlarda bu serial'lar sizin kullanmış olduğunuz işlemcinin RAM'inde bir yer kaplıyor. Ama bu şekilde define ile bir makro olarak tanımlarsanız şu faydası var. Eğer bu satır olmaz ise şu satırların olduğu kodlar tamamıyla siliniyor. Yani sizin RAM'inizde, işlemcinizin RAM'inde hiçbir şekilde yer kaplamıyor.
Bu da çok önemli bir özellik. Diyelim ki debug yapıyorsanız, kütüphanenizi bir geliştirme yapıyorsanız burayı aktif ediyorsunuz. Serial print yerine, işte şurada serial print yerine atamış olduğunuz debug print ve debug print elen kodlarınız var. Siz serial print yazmıyorsunuz. Artık bundan sonra debug print yazıyorsunuz kütüphane içerisinde. Sonra diyelim ki kütüphaneniz bitti, artık hazır ve bu debugların görünmesini istemiyorsunuz. Yani ekrana bir şey yazdırmasını istemiyorsunuz. O zaman şu kısmı yoruma çektiğinizde bu kodlar tamamen sanki hiç yazılmamış gibi, yani kütüphanenin içerisinde olsa da görünmeyecek şekilde kalıyor. Bir de şunu gösterelim. Diyelim ki siz bir kütüphane yazdınız. Ama bu kütüphane içerisinde de başka bir kütüphaneyi daha kullanmak istiyorsunuz. Ben mesela bu MyDB kütüphanesine de orijinal şu kütüphaneyi de referans etmeye çalıştım. Şimdi pointer gibi referans ediyorum. Buradaki amacım şu. Bakın burada kütüphaneyi kendi kütüphanemin içerisine eklemişim. Bunu ben ama referans olarak eklemişim arkadaşlar. Instance olarak ekliyorum yani burada. Bu sayede ben DMD kütüphanesindeki bütün fonksiyonları kendi fonksiyonlarım içerisinde çağırabiliyorum. Kodlarını göstereyim size burada mesela. Clear screen. Bakın mesela burada ben DMD fonksiyonu kütüphanesi içerisindeki bir referans fonksiyonu çalıştırdığımda bu şekilde çalıştırabiliyorum. Burada şu işareti koymamız lazım. Tire ve büyüktür gibi oluyor. Bu işareti kullanaraktan kütüphane içerisindeki bir fonksiyonu referans olarak çağırabiliyorum. Kütüphanenin tamamını değil de sadece o fonksiyonu çağırıyorum. Bu da RAM tüketimini ve performansınızı arttıracak bir özelliktir. Bir instance olarak ilk başta bir construction dosyası içerisinde çağırmanız yeterli oluyor. Bu da başka kütüphaneleri kendi kütüphaneniz içerisinde kullanmanızı sağlıyor. Şimdi şu da var. Yani ki yarın öbür gün bir işe girdiniz. Firmware'ci oldunuz. Yani donanım yazılımcısı olarak bir işe girdiniz. Burada Arduino'da yazdığınız loop döngüsü içerisinde yazdığınız kodlar ne kadar başarılı olursa olsun gittiğiniz iş yerinde bir anlam ifade etmeyecektir. Size bir şey katmayacaktır. Ama yazmış olduğunuz kütüphaneler oradaki platform ne olursa olsun, işte STM32 olabilir, ESP32 olabilir, Texas Instruments'in platformu olabilir. Siz bu kütüphanelerinizi direkt orada kullanabilirsiniz. Bir de uzun bir süre çalıştığınızı düşünün. Mesela ayda bir kütüphane yazdığınızı, 4 yıl boyunca bu kodlarla çalıştığınızı düşünürseniz 4 çarpı 12 48 tane kütüphaneniz olacak. Yarın öbür gün bir işe girdiğinizde bir sorunla karşılaştınız. Ya ben zamanında şöyle bir kütüphane yazmıştım, şunu ekleyelim dediğinizde çok inanılmaz size zaman kazandırabilir. Kütüphane mantığıyla ilerlemeniz. Ama Arduino içerisinde yazdığınız kod oradaki platform Arduino'da ise çalışmayacaktır. Bir diğer nokta ise arkadaşlar timerlar. Ben bu timerları biraz geç fark ettim. Genelde Mills kullanıyordum bu takılma sorunlarını engellemek için. Ama sonra bu timerları keşfettim ve şimdi hep timer kullanıyorum. Sizlere de timer kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Mesela timerla alakalı ESP32'nin güzel bir kaynak dosyası var. Arduino'ya özel hazırlamışlar. Burada işte hangi fonksiyonları nasıl kullanabileceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu timerların amacı şu arkadaşlar. İşlemcimiz sürekli bir hertzde çalışıyor. Tik 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 deniliyor buna. Ticking hatta deniliyor. İşte saniyede 1 milyon hertzden çalışan clocklarımız var içerisinde. Biz bu clocklara şöyle bir talimat veriyoruz. Diyoruz ki sen işte 1 milyonuncu tikinde beni bir uyar. Bana bir kesme ver. Bu bir interrupt gibi. Kodunuz neresinde olursa olsun size saniyede bir kesme üretebiliyor. 2 saniyede bir kesme üretebiliyor. Burada hatta kendisinin de örnek kullanımları da var. Güzel böyle. İşte bir saniyede bir çalışan bir kod çalıştırmış ve bir saniyede böyle bir ekrana bir şeyler yazdırıyor. ESP32 S3'te 4 tane timer kullanabiliyorsunuz. 5.'yi yazarsanız kod hata vermiyor ama 5.'nin fonksiyonu çalışmıyor. Bunu da ben denedim. Şimdi burada 4 tane ben mesela timer oluşturmuşum. Ve bu timerlara değişken atamışım. Bu volatile tam okunuşunu bilmiyorum. Bu tipte tanımladığınız değişkenler arkadaşlar çok hızlı kararlar alındığı yerlerde kullanılabiliyor. Bunlar biraz RAM tüketimini arttırıyor ama hız açısından size fayda sağlıyor. Biz burada interruptlar oluşturduğunda işte bu volatile tipinde oluşturduğumuz değişkenleri high veya low gibi true veya false moduna getiriyoruz. Şimdi
Bu her kesme oluştuğunda bu fonksiyon çalışacak ve bu fonksiyon içerisindeki değişkeni hide yapacak. Bunlar içerisinde, kesmelerin içerisinde uzun fonksiyonlar, delay'ler eklemeniz sağlıklı değil arkadaşlar. Burada sadece bir değişkeni ben true veya false gibi yapıyorum. Sonra loop döngüsü içerisinde de hangisi true olmuşsa onun işlemini yapıyorum. Sonra da bu değişkeni sıfırlıyorum. Yani false moduna tekrar geri getiriyorum. İşte mesela ben SAP32'de şu timer kurulumunu da çok güzel yapmışlar. Mesela bir tane timer kurmak istiyorsanız çözünürlüğünü ayarlıyorsunuz. Bu çok önemli değil. Burada da kaç saniyede bir çalışmasını, yani bu fonksiyonunuzun, on timer fonksiyonunuzun ne kadar sıklıkla çalışacağınızı belirliyorsunuz. Tabi bu mikrosaniye cinsinden tanımlandığı için 6-0 attığınızda 1 saniyede bir bu fonksiyonu çalıştıracak. On timer fonksiyonunu çalıştıracak. İşte o da bize timer şu değişkenimizi hide yapacak. Burada ben loop döngüsü içerisinde şöyle yapıyorum. Hide olursa işte 1 saniyede iki fonksiyonumuz, timer'ımız kesme yaptı. Onun ekrana yazdırıyoruz. İşte 2'ye 2 saniye vermişim. 3'e 3, 4'e asal sayı olsun diye 5 vermişim. İşte bakın burada tek tek her bir timer kesmesi oluştuğunda diyecek ki şu kodu çalıştır, bunu çalıştır, bunu çalıştır, bunu çalıştır. Biz mesela LoRa'larda genelde şey yapardık, mils kullanırdık. İşte 3 saniyede bir mesaj yolla, 5 saniyede bir mesaj yolla gibi. Bunu mils olarak yazdığınızda hem uzun bir kod oluyor, bir kod kalabalıkları oluşturuyor. Ama bu şekilde yaptığınızda hem daha hızlı çalışıyor kodunuz, hem de daha az bir kod yazaraktan daha doğru bir sonucu elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Mesela bunu da SAP32'ye yükleyelim. Bize işte 1 saniyede yazdıracak, 2 saniyede yazacak, 3 saniyede, 5 saniyede. Bu kesmeleri ne zaman olursa o zaman onu yazacak. Şimdi portumuzu açtığımızda şunu bir silelim mesela önceki yazdıklarını. Bakın birleri sürekli çalıştırıyor. Çünkü bir saniyede bir çalışıyor. Bakın mesela 1 saniyede bu çalıştı. 2 saniyede bu çalıştı. Tek tek böyle bizim timerlarımızı devreye alıyor. Tabii ben burada serial pin kodunu yazmışım. Siz burada başka fonksiyonlar da yazabilirsiniz. İşte benim saat kodumdaki gibi şurayı tekrar açarsam ben burada ne yapmışım? İşte timer 3'ü şu fonksiyon içerisinde çalıştırıyorum. Bu ne yapıyormuş? 30 dakikada bir çalışıyormuş. İşte NTP serverlarına bağlanıp oradan güncel saat verisi varsa alıyor. Alamıyorsa da devam ediyor. Hafızasındaki saatle devam eden kodu çalıştırıyor. Bunu 30 dakikada bir çalıştırıyorum. Şurada mesela timer 3'ün kurulumunu da böyle bu şekilde yapmışım. Bu 30 dakikada bir çalışıyor. Bu kodumuz da ne yapıyor? İşte saati ekrana yazdırıyor. P10 panel ekranına her saniye saati güncelliyor. Ve ekran parlaklığını da bu kodun içerisinde tanımlamışım. Burada ekran parlaklığını da tanımlıyor. Bunu da ne yapmışım? Her saniyede bir saniyeyi güncelle. Şimdi toparlarsak timerları anlattık. Kütüphane içerisinde referans almayı, yani başka bir kütüphaneyi anlattık. CPP ile alakalı restoran örneğimizi size verdim. Makroları anlattık. Header ve CPP dosyalarının şablonunu ChatGPT'ye nasıl üretebileceğimizi size anlattık. Bu genel anlamda arkadaşlar Arduino'da profesyonel bir şekilde kod yazmanın genel kuralları bunlar. Yaklaşık 5-10 yıldır bu işlerden uğraştığım için arkadaşlar bazı şeyler öğrendim, bazı şeyler kendim keşfettim. Bu bilgilerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bu sayede sizler de hızlı bir şekilde yol alabilirsiniz. Bu yol aldıktan sonra tabii kendinizi geliştirebilir, daha büyük projeler yapabilirsiniz. Ve iş başvurusu açısından da yurt içi olsun, yurt dışı olsun çok rahat bir şekilde iş bulmanızı sağlayacaktır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ürünlerimizi Shopfixer mağazamızdan alıp bize destek verirseniz çok memnun oluruz. Bu videolarımızın devam edebilmesi için sitemizden alışveriş yapıp bize olumlu yorumlarınızla desteklerseniz, arkadaşlarınıza bizim sitemizi önerirseniz çok memnun olacağız. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Başarılı projeler dilerim.